Evet, Moal Boğal'ın pazarına geldim şimdi. Burada tütün satıyorlar. Birisi vermişti, denemiştim. Şunlar bayağı güzel. Bakın böyle sarılmış tütünler var, sarılmamışları var. Is this tobacco too? Say. Evet. Bunları da muz yapraklarının içine sarmışlar. Böyle tütün içiyorlar. Thank you. Bak bu güzel. Aslında denerim ama sigaraya başlamaktan korkuyorum. O yüzden denemeyeceğim. Şu sebzeden bizde yok arkadaşlar. Böyle acura benzer bir şey. Burada çok görüyorum. Filipinler sebze meyve bakımından zengin bir bölge. Adamlarda maşallah sebze meyve çok. Bu dayı ne yapıyor burada? Hello. Bak bu dayı burada göz temizliği yapıyor. Çok ilginç şeyler görüyoruz ya. Pazarda adam göz temizliği yapıyor. Bak. Şu meyveyi denemiştim. Güzel bir meyveydi. Böyle portakal gibi bir tadı var. İçine emiyorsunuz. Güzel. Papaya da denedim. Papaya da güzeldi. Burada balık çok burada arkadaşlar. Evet. Balık çok. Bunlar kurutulmuş balık. 50 peso. Yani bak. Bunlar da balık. Ne ararsanız var. Is this kilogram ya? Kilogram 60? No, 60 is 1 quart and 240 is kilo. Yani 240 gram. 240 gram 60. 60 1 quart. For example, this one 50, 200 gram. 200 kilo. 200 gram 50. 200 gramı 50 pezoymuş, 60 gram, 240 gramı 60 pezoymuş. Nasıl bir hesap bu ya? Niye yani 240 gramdan hesaplıyor? Hadi 200 gramdan hesapla. Hani insanların alım gücü az olduğu için 200 gram üzerinden satıyorlar ama 240 gram nedir yani? 250 olsa onu da anlayacağım. Evet. Burası komple balık. Kurutulmuş balık. Hello. Şunlar tatlı patates. Sweet patates. Yes. Her şey var. Şu muzları kızartıyorlar. Tadı güzel değil. Şunları yemek için. 2 tane muz genellikle bakkaldan falan aldığımda bizim paramızla kaç lira yapıyor? 20 lira yapıyor arkadaşlar. Tanesi 10 liraya falan geliyor. Aslında gelmişken biraz sonra bir muz da alabiliriz. Üzüm aldım. Üzüm biraz pahalı. Kilosu 200 lira. Evet, burada avokadonun çok çeşidi var. Hello, good morning. How are you? Good morning. Yes. What is this? Not potato, yeah? Bu patates değil, sebze kökünü yiyorlar ama ne olduğunu bilemedim. Şundan da çok var arkadaşlar burada. Ya, güzel bir pazarı var yani. Ne ararsanız var. Bak. Muz çok. Bak. Çok muz var. Bak her yer muz. Şunu bilemedim. Şu bir şeyin kökü, sebze. Yiyorlar onu ama nasıl yiyorlar bilmiyorum. Evet, Filipinler'de pazar böyle. Bunu Filipinler'de adım başı köyünde, kasabasında, dağında, tepesinde, ovasında, düzünde her yerde görebilirsiniz. Bu
şans oyunları oynuyorlar bu kulübede diyelim. Sayısal, bizim hani sayısal loto, toto vardır ya, onun gibi bir şey. Her yerde var yani. Artık adamlar zaten hani fakir olduğu için kaybedecek bir şeyimiz yok, bari şansımızı deneyelim mi diyorlar. Herhalde öyle bir mantıktalar. Yani Filipinler'de bu şans oyunu çok yaygın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani adamlarda sebze meyve bol maşallah. Şu ananasları tanesini 20 liraya bile aldığımı hatırlıyorum. Marulları bizimki gibi değil, böyle marulları. Böyle kuru kuru görünüyor. Lahanalarının boyutları en fazla bu boyut oluyor. Bizdeki gibi büyük bir lahana yok. Böyle lime çok satıyorlar. Şunlar da yemeğin yanında koyuyorlar, böyle deniz börülcesi gibi, artık ne olduğunu bilmiyorum. Maşallah yani pazarları güzel. Ne ararsanız var. Evet, şöyle göstereyim. Evet bak, testere ağzı biliyor. Salatakları bizimki gibi değil, biraz değişik. Filipinler'de böyle bizdeki gibi domates yok. Hello. Filipinlerin domatesleri genellikle böyle bizim Bursa domatesine böyle küçük yeşil. Hatta kırmızı domates yok. Evet. Çok kibar insanlar. Bizde olsa çekme kardeşim, çekme kardeşim. Hello. Başıma geldi yani. Evet, burada da bunlar da motor taksi. Böyle müşteri bekliyorlar. Yani insanların burada doğrusu bir işi yok arkadaşlar. Yani işleri ya tuk şoförü olması lazım, ya motosiklet sürücüsü oluyorlar, veya tarımla uğraşıyorlar, veya evlerin önünde bir şeyler satıyorlar. Bir şeyler pişirip satıyorlar. Çareleri yok çünkü fabrika yok, bir şey yok. Sadece turizm ve şey var. Turizm ve tarım var. Bak, bu da çok görüyorum, bir şeyler satıyor, içecek satıyor ama artık Hindistan cevizi suyu mu satıyor bilmiyorum. Bu satıcıya da çok rastlıyorum. Şuna bir gün bir denemek isterdim ya. Excuse me, what's the name of these vegetables? Kampalaya? Kampalaya gibi bir şey söyledi. Thank you. Evet. Pazar gezimizde burada son bulsun. Bu da nane gibi bir şey. Sabah erken saatte kalktım. Otobüs bileti sorayım dedim. Burada bilet almana gerek yok. Her saat başı var dediler. Bu da hello. Bu da Filipinlerin berberi. Can I show? How are you? Filipinler'de berber arkadaşlar. Bye bye. Evet, burada Filipinler'de çok sayıda unlu mamuller var. Çünkü ucuz, halk lokantalarda oturup yiyemiyor. Genellikle karnlarını geliyorlar, sabah kahvaltılarını bu bake shop'larda yapıyorlar. Neden derseniz bunların tanesi 5 peso. Yani 5 peso bizim paramızda 3,5 lira yapıyor. Geliyorlar, karınlarını bu bake shop'larda doyuruyorlar. Hello. Evet, kahvaltı yapmak için yer arıyordum. Şimdi karşıda şurada Jollibee gördüm. Gideyim orada yiyeyim, en azından temiz olur. Bak, bu adam da bir şeyler getirmiş, satmış. Evet. Cebu Mualboal arası şu transfer şu otobüslerle yapılıyor arkadaşlar. Yarın Allah izin verirse ben de bu otobüsle Cebu merkeze döneceğim. Havaalanına gideceğim. Uçağım Cebu Mactan'dan kalkıyor. Çok uzak bir yer. Ya buradan Cebu'ya dünyanın yolunu 4 saat gidiyorsunuz. 150 lira, 160 lira veriyorsunuz. Cebu merkezden havaalanına 1000 lira,
700 liraya gidiyorsunuz. Böyle de bir tezat var. Evet, burası da Moalboal'ın merkezi. Karşıda Moalboal belediye binası var. Şurada da muhtemelen Rizal'ın heykelidir. Rizal. Evet. Moalboal. Rizal buranın önderi. Aynı bizim nasıl Atatürk'ümüz varsa onların da Rizal'ı var. Evet, Rizal'ın heykeli. Moalboal'ın merkezi burası. Ama buraya bakıp da yanılmayın, hani ne biçim yermiş demeyin. Etraf cennet gibi. Çok güzel. Civar harika. Evet. Şu 50 metre ilerisinde denize açılıyor. Yine pazara çıktık. Adamların tek işi yemek içmek, bizim Türkler gibi. Evet, şöyle size bir kasap dükkanı göstereyim. Filipinler'de kasap böyle oluyor. Herhalde sinekleri kovması için şöyle bir düzenek yapmış, hem serin tutsun diye. Doğal klima, buzdolabı. Pervane ile soğutma yapıyorlar. Bir de sinekleri uzaklaştırıyorlar. Hello. Bunlar da domuz eti. Is this pork, pig ya? Pork. Yeah, thank you. Domuz eti. Evet, az önce sebze pazarını gezdik. Şimdi de ne diyelim buraya, et pazarı desek olur mu? Olmaz. Ama başka da bir isim bulamıyorum. Evet, et pazarı. Başka ne diyebiliriz? Evet, şu gördüğünüz pembe pembe olan şeyler hepsi domuz arkadaşlar. Ya. Filipinler'de kasap böyle. Yani adamlarda yeme içme olayı iyi. Sebze, balık, et ne ararsanız bol. Burada Türkiye'de çok lüks sayılan deniz ürünlerini 100 liraya yiyebilirsiniz. Abartmıyorum, gerçekten öyle. Bakın mesela burada karidesler var. Balıklar. Kilosu 100, maksimum 100 lira. Dur bakalım. Evet. Bakın. Palamut balığı var. Dünyanın neresine giderseniz gidin, çoğunlukla pazarda satıcılar kadın oluyor. Evet, kalamar. Excuse me, how much squid? 550. Evet, kalamarın kilosu 550 pezoymuş. Yani 600 desek 400 liraya geliyor. Aslında pek ucuz değilmiş. Türkiye'de de alabilirsiniz bu fiyata. Evet, bakın canlı. Evet, hareket ediyor. Şu yengeçleri, koca, bunların daha büyükleri var. 2-3 katı büyüklükte olanlar var. Koreliler yiyor. Evet. Canlı satıyor. Evet, burası da Moalboal'ın et ve balık pazarı. Hadi biraz da denize bakalım. Hello. Bunlar bile yiyorlar bizim denizde. Şimdi size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bohol'da Koreliler bundan çok yiyorlardı. Burada yedikleri kısım, şu içindeki şu sarı kısım var ya, hepsi o. How much one pig? 200 by train. 200 all. Ha, bunun hepsi 200 pezoymuş. O Bohol'da turistik yerde 4 tanesine 200 istiyorlar. Tabi adam orada para kazanacak, haliyle normal. Şunun hepsi 200 pezoymuş. İçinde de şu sarı kısmını yiyorlar. What is the name? Sea urchin. The one is walking.
Thank you. Have a nice day. Evet, hemen balık pazarının, et pazarının yanında da deniz. Evet, burası galiba liman. Evet, feri yazıyor ileride çünkü. Mualboal'dan feribot olduğunu bilmiyordum. Evet, araştıracağım bakalım nerelere varmış. Buraya yakın bir iki tane ada var. Çok övüyorlar, çok güzel diyorlar. Galiba oraya gidiyor. Evet, oraya gidiyor. Mualboal Cebu City gibi değil arkadaşlar. Küçük olduğu için gezmesi kolay. Eğer bir motosiklet kiralarsanız gezmesi kolay. Cebu City çok büyük ve karmaşık. Sürekli ulaşıma çok para harcıyorsunuz çünkü orada motosiklet kullanmak gayet bayağı tehlikeli eğer çok alışkın değilseniz, çünkü çok büyük bir şehir ve trafiği çok fazla. Filipinlerin her yerinde bu pasta satıcısını görebilirsiniz. Böyle sıcak tutsun diye herhalde bir şeyler de yapıyor. Kahvaltıda satıyor bunları. Havaalanında aslında otobüs var ama işte Filipinler'de nasıl denk getireceksin onu, nasıl bineceksin var. İnternetten araştırdım, bazı noktalardan otobüs kalkıyor ama bulmak zor. Evet, şurada Jollibee'ye benziyor. Evet, Jollibee. Burada girip bir şeyler yiyeceğim. Şurası da Mualboal'ın merkezi. Evet, şurada bir anıt görüyorsunuz. Birazdan varız oraya. Burası da Mualboal'ın merkezi. Mualboal Jollibee'de kahvaltı için bunları söyledim arkadaşlar. Bu menünün hepsi 200 lira. Gayet iyi.